Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz iki renk çok şık motifleri çalışacağız. Pinterest'te çok moda olan bir model. Ben de Pinterest'te gezerken karşıma çıktı ve baktım ki bayağı bir ilgi var. Dedim ki biz niye çalışmayalım? Ve gerçekten çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz. Gerçekten çok kolay bir model. Hemen size iplerimden bahsetmek istiyorum. Ben bebe ipi kullandım. Lila ve krem rengi kullandım. Sizler istediğiniz her türlü iple örebilirsiniz. Ben 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Arkadaşlar genelde bebe iplerini 3 milimlik tığ ile çalışılıyor. Benim elim biraz bol olduğu için 2.50 milimlik tığ kullandım. Bunu da belirtmek istiyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında birleştirmelerini de sizlerle paylaşacağım ve hemen size bir ölçü vermek istiyorum. 13 santim arkadaşlar, bu benim kendi elime bağlı ördüğüm ölçü. Sizler eliniz çok sıkıysa daha küçük olabilir, daha büyük olabilir. İpinize ve elinize bağlı küçük veya büyük olabilir. Evet, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalımın devamlılığı için ve bu videoların devamlılığı için kanalın beğeni alması, yorum alması çok önemli. Özellikle videoların yorum alması çok önemli. O yüzden yorumlarınızı ihmal etmeyin. Bir gülücük de olsa yorumlarınızı istiyorum arkadaşlar. Evet, hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içinden ipimi geçirip 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane. 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada 3. trabzanı yaparken şöyle ikisini kapattım, ikisi tığımda ve krem ipime geçiyorum. Şöyle arkadan krem ipimi geçiriyorum. 2 tane lilayı kapattım, 2 zincir çektim ve hemen şuradaki iplerimi bağlamak istiyorum. Şöyle sihirli halkayı değil de şöyle şurayı bağlayacağım ki çözülmesin. Bunu daha sonra bağlamadan içten de yürütürken şuraya hemen bağlayabilirsiniz tığla. Tamamen size kalmış. Bakın, tüm iplerimi yürütüyorum. Şöyle tüm iplerimi, sihirli halkanın ipini de hepsini şu şekilde yürütüyorum. Ve burada yine 3 tane kremle ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekeceğim. Üç tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutuyorum, ortayı iyice küçültüyorum. 2 ve 3. Evet, bakın, lila ile 2 grup yaptık, kremle de 2 grup yaptık. Yani 4 tane grubumuz olmuş oldu. Şimdi burada tığın başını doluyorum. Hemen bakın, karşıdaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ipimi değiştiriyorum. Lilayı içten aldım ve 3 ilmeği lila ile kapattım. Bu şekilde. Evet, kapattım. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve krem ipimi yürütmeyeceğim. Şöyle kenara alıyorum. Bu sırayı sadece lila renkle devam edeceğim. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu.
Bir zincir çekiyorum. Hemen bakın köşeye battım. 2 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, köşelerde 2 zincir, geçişlerde 1 zincir. Yine bakın köşeye 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptım. Geçişte 1 zincir, tığın başını doluyorum ve köşemi bu şekilde tamamlayacağım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve bakın krem bölüme geldiğimde burada 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu bölümde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan olacak. Krem bölüme geldiğimde sadece 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Burada ayrım bölümü olduğu için buraya 3 tane, buraya 2 tane. Evet, şimdi burada tığın başında oluyorum ve hemen ilk trabzan tepesine battım. Hiç zincir çekmeden tüm trabzan tepelerini tek tek batarak ikili trabzan yaptım. Yine zincir çekmiyorum. Köşeye batıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir yok, tığın başını doladım. İlk trabzandan başlayarak 3 trabzan da tepesine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın köşeye geldim. Köşede bakın ilk 3 tane trabzanla başladım ama bu krem bölümü olduğu için 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. İlmek alıyorum. Şöyle kremi de yürütelim. Yukarı doğru alalım. Bakın kremi de şu şekilde aldım. Kapattım. Burada kremi yürütüyoruz artık. 1, 2, 3 zincir. Yine burada bakın. Bu bölümdeyim. O yüzden zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Krem ipimi yürütüyorum. Ve bakın hemen önümdeki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Köşeye geldim. Lila bölümde olduğum için yine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir zincirimi unutmuyorum ve bakın yine buradaki bir zincirlik boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Bakın ayrımdayım. Krem ipimi arada yürütüyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü sadece 2 ilmek kapattım. Kremi aldım. Üçüncüyü kremle kapattım. Yine lila ipimi arada yürütüyorum. 2 zincir çektim. Ve burada 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Zincir yok. Tüm trabzan tepelerine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Köşeye geldim. Burada krem bölümde olduğum için 2 tane ikili trabzan, 2 zincir,
aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Ve yine aynı şekilde 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Çok video uzamasın. Hemen dönüyorum. Evet, köşeye geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Bakın arkada lilayı da yürütüyorum. İlmek aldım ve lilayla kapatacağım. Şöyle ipimi sıkıştıracağım. Yine bakın bu bölümde sadece lilayla öreceğim. 3 zincir. O yüzden krem ipimi kenara çekiyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, yuvalara 3'er tane ikili trabzan. Aralarda bir zincirim var. Bir zincir ve diğer yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, köşeye geldim. Bu köşede lila köşeye ait olduğu için 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bu şekilde her bir sıra sadece lila ile öreceğiz. Bir sıraysa burayı yine lila, sadece burası krem olacak. Evet. Köşeye geldim. Bir zincir çekiyorum. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ayrıma geldiğim için 2 zincir çekiyorum. Ve hemen diğer tarafı 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bakın şuradakini unutmayalım. Şöyle tek tek batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle. Ve yine köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, tek tek batarak ikili trabzanlarımı yapıp en son köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye kadar geldim bakın. Hemen köşeye burada 2 tane. Gördüğünüz gibi krem bölümde olduğum için 2 tane. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Tabii ki kremi de yukarı almak için araya bağlıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şimdi bu bölümde yine bu bölüme krem uygulayacağımız için kremi tekrar yürütmeye başlayacağım. 3 zincir çekiyorum. Kremi yürüte yürüte aynı şekilde devam ediyorum. Eminim ki burası anlaşıldı. Sadece geçiş noktalarını göstermek istiyorum. Normal hanım dilendi modelinin aynısı, fakat yarısını atlayarak, yani zincirle yapıyoruz. Yarısını da direkt ikili trabzanlarla yapıyoruz. Hemen elim ip değiştirmeye gidiyor. Evet, bu şekilde çok videoyu uzatmayalım. Her boşluğa 3'er tane ikili trabzan, 1 zincir, köşede 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şu köşeye gelene kadar devam edelim. Evet, köşeye geldim. Burada yine köşeme 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü tabii ki yarım kapatacağız. Son 2 ilmeği kremle kapattım. Lilayı arada yürütüyorum.
Biraz da sıkıştıralım. Burada 2 tane, çok pardon, 2 zincir çekmeyi unuttuk. Burada 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Altta lilamı yürütüyorum ve tek tek ikili trabzanların tepelerine batarak devam ediyorum. Burada da bakın şu şekilde, eminim ki anlaşıldı. Tek tek batıyorum. Köşede 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, diğer köşeye gelene kadar devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamını bitirdim ve köşeye geldim. Köşede 2 tane ikili trabzanımı yaptım ve ikinciyi lila ile kapattım. Burada tığın başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Kremle işim bitiyor. Kremi artık kesiyorum. Şimdi hemen bu bölümde sihirli halkamızı bir sabitleyelim. Herhangi bir ilmeğe batıyorum. Sihirli halkama bir düğüm attım. Ortası açılmasın diye sıkıştırdım. Şimdi ben üstün körü saklayacağım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Kesiyorum ve hemen bu da aynı şekilde, buna da bir düğüm atabilirsiniz ya da bu şekilde hemen saklayabilirsiniz. Evet, iplerimizi sakladığımıza göre son sıramıza geçebiliriz. Bunu bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Normalde Pinterest'te gördüğümde bu boylardaydı ve bu sıradaydı. Ama dediğim gibi aynen bu yöntemleri kullanarak kocaman bir battaniye dahi yapabilirsiniz. Evet, burada artık tüm etrafını lila renkle yapacağım. Yine aynı yöntemle yapacağım. 3 tane arada bir zincir ve her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Köşem yine aynı. 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle dolandım ve tam ayrım yerine geldim. Burası da aynı arkadaşlar. Ama yine göstermek istiyorum başlangıcını. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, artık ayrıma geldiğimiz için 2 tane, 1 2 ve tek tek trabzan tepelerine batarak şu şekilde şuraya gelene kadar devam edeceğim. Köşeler yine 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar, bakın köşeye kadar geldim. Köşede 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve ilk motifimi bu şekilde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi birleştirme konusuna gelince ben kendimce bir birleştirme, ben o birleştirmeyi çok seviyorum. Size de şimdi onu göstereceğim. Zaten şablonu hemen şöyle koyacağım. Ekran kaydı alabilirsiniz. O şablona bakarak birleştireceksiniz arkadaşlar. Şöyle, evet, şöyle. Şu şekilde. Yine şu üçgenler aşağıya bakarak şu şekilde birleştireceksiniz. Şablonda görürsünüz zaten. Ama birleştirme yöntemimi şöyle hemen bu tarafını sökerek göstermek istiyorum. Böyle örerek birleştirilen modelleri inanın ben çok seviyorum. Motifi yapıp sonradan birleştirmek bana çok zor geliyor. Ama örerken şöyle hemen bir tarafı kaldığında hemen şöyle tutup beraber ördüğümde sanki hiç birleştirmeyle uğraşmamış gibi hissediyorum kendime.
Burada bakın hemen şu köşeye geldiğimde bir zincir çekiyorum ve diğer köşenin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen ilmeği uzattım. Yanındaki bakın şöyle ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği onun içinden geçirdim. Hemen ikinci trabzanı yaptım. Bakın burada ikinci ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu birleştirmeye bayılıyorum ben. Bu kadar birleştirme. Trabzanı yapıyorum sırayla. Hemen karşısına gelen trabzanın tepesine batıp ilmeği içinden geçiriyorum. Trabzan, ilmeği uzat, karşısına gelen trabzan tepesine batıyorum, ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde hem çok kolay hem de örerken birleştirmiş oluyoruz. Daha sonradan da birleştirme düşünmüyoruz arkadaşlar. Gerçekten bence çok güzel. Şöyle devam edeyim biraz. Bakın. Hemen karşısına gelen trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim ve trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde şöyle köşeye gelene kadar devam edeceğim. Şu birleştirmenin mükemmelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bence bu şekilde birleştirmek daha iyi. Hemen şöyle köşeye gelene kadar ben bu şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam köşeye kadar geldim. Yine köşenin içine burada 2 tane yapacağız. İlk ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen karşıdaki denk gelen trabzanın tepesine battım. Kaydırmamı yaptım. İkinciyi yapıyorum. Bakın son trabzanın ilmeği içinden geçirdim. Ve burada şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın düzgün bir geçiş yapabilmem için şuradan tam köşe bir zincirlik bölümden ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen karşıdaki ilk zincirin tepesinden battım, kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim ve şöyle bakın hemen ipimi kesiyorum. Şöyle arkadan bu ipi yürütüyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz düzgün bir birleştirme yaptık. Diğer tarafları da aynı şekilde. Hemen şuraya gelecek olursak buraları da aynı şekilde her bir trabzanda karşı gelen trabzanın tepesine batıp içinden geçiriyoruz ki aralarda boşluk olmasın. Bu bir zincirlik bölümlere geldiğimde bir zincir çektikten sonra trabzan yapıyorum ve burayı da buraları da birleştirmiş oluyoruz. Eminim ki anlaşıldı arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.